Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Mehtap ablacığım, aklımdaki kişinin bu enerjisinde ne var merak ediyorum diyorsan doğru yerdesin. Gurur mu? Bu sessizlik nedir? Ne anlama geliyor? Anlık enerjilere bakacağız. En çok yorumlarda şunu gördüm hayatım, sizin merak ettiklerinizin içinde. Acaba ne yaşıyor? Yani o sert duruş, o mesafeli, o sessizlik, yani bir duvar var. Arkasında ne var? Ben bunu merak ediyorum. Gerçekten aramızdaki bu, benim yoğun hissettiğim enerji nedir? Gerçekten o bitti mi düşünüyor yoksa tam tersi bir fırtına mı kopuyor diyorsan bugün buna bakacağız hayatım. Kolektif bir açılım biliyorsun. Yani enerji, bu kelimeler, bu kartlar tesadüfen karşına çıkmıyor hayatım. Sana uyumlananları sevgiyle al, uymayanları evrene sevgiyle iade edebilirsin. Bakalım kolektifte neler var? Yorumları tek tek okuduğum için, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Bu arada bugün biliyorsunuz Merkür Retrosu içerisindeyiz. Yani 27 Şubat itibariyle tam gaz Merkür Retrosu ilerliyor. İletişimde, ilişkilerde çok büyük yavaşlamalar var ve geriye dönüş enerjisi yoğun. Bu ne demek Mehtap ablacığım dersen, eski mesajlar tekrar açılıyor, eski mevzular tekrar açılıyor diyebilirim. Geçmişte söylenmeyen sözler yüzeye çıkabilir, buna dikkat. Bazılarınız eski bir mesaj görebilir, eski birilerini görebilir, kafalar karışabilir. Bazılarınız beklenmedik bir arama alabilir ya da arama yapabilir. Bunlara da dikkat. Yani bu dönemde bir şekilde dışarı çıkmak isteyen bir enerji olabilir geçmişle alakalı. Bunu aklınızın köşesine bir koyun. Kartlara geçeceğiz şimdi hayatım. Evet, şu duygu kartlarını da aynı enerjiyle keselim, kenara koyalım ve bakalım aklındaki kişinin anlık enerjisinde neler var? Kendini nasıl ifade ediyor? Bu arada kamera bazen azizlik yapıyor, görüntü gidebilir. Umarım hemencecik geri gelebilir. Yıldız kartı, anlık enerjiye bak, bak, bak. Yenilenme. Hemencecik duygu kartlarını da alacağım. Ondan sonra güneş kartı. Yani 2, eee, yani 78 tane tarot kartlarının içerisindeki 2 en pozitif kartı gönderdi ama arada da, mahkeme kartını gönderdi, yenileme kartını gönderdi. Şimdi bakalım. Sürekli böyle son derece al yıldızlar da geldi. Ya, o kadar böyle kartlarım uyumlu gidiyor ki. Kurnazlık yapmak için de. He, tamam, tamam, şimdi oldu. Böyle kartlar çok uyumlu gidince de benim enerjim çok güzel dengeli oluyor. Şimdi büyük bir ihtimal, ben bunu zaten iftardan sonra yayınlayacağım için, çayın kahven hazırdır diye düşünüyorum hayatım. Bakalım şimdi anlık enerjideki, aklındaki kişinin enerjisinde çok sakin görünüyor olabilir. Hatta böyle sen bunu, iç dünyanda, eee, kesin bir bit yeniği var, altında kesin bir şey çıkacak diye hissediyor olabilirsin. Zaten böyle bir umursamıyor, hayatına devam ediyormuş gibi gözüküyor olabilir. Hatta diyorsundur ki beni hiç aklına bile getirmiyor. Ama aslında bu kartlar bambaşka bir enerjiyi veriyor burada. Anlık enerjisinde çok baskılı, yani dışarıya yansıttığıyla içinde yaşadığı arasında büyük bir uçurum olduğunu gösteriyor bu kartlar. Dışarıdan bakıldığında soğuk, mesafeli, belki de umursamaz görünüyor olabilir ama bu soğukluğun altında, o mesafenin altında bambaşka bir şey var. Tam bir kaos durumu var resmen. Sen aklında dolaşıyorsun bu kişinin. Bakar mısın? Aile yıldızlar, yıldız kartı, güneş kartı ama kurnazlık ve, yenileme kartına baktığın zaman da böyle, nasıl diyeyim, iç dünyasında hep böyle bir hesap kitap planlama yapıyor. Görmezden gelinemeyecek şeylerin artık böyle, nasıl diyeyim, daha da büyütüyor. Pireyi deve yapıyor enerjisinde diyebilirim. Şimdi geçmiş bir hesaplaşma yapılıyor, geçmiş bir, düşünceler su yüzeyine çıkıyor ama şöyle söyleyeyim, artık diyor, bu yaptığımın, yenilir yutulur olmadığının ben de farkındayım diyor. Bir arkadan iş çevirme olmuş olabilir sizin, ilişkinizde. Yani, eee, üste çıkmak için çabalamış olabilir ve bu yüzden de, 2 taraf bir izolasyon durumuna, geri çekilme olayına girmiş olabilir. Yani
Bir tarafı 2 ses var bu kişinin sanki içinde. Bir tarafı diyor ki, yani, "Git konuş, özür dile, dön." Öbür tarafı da diyor ki, "Hayır, bekle, ya kabul etmezse?" Yani, bu 2 ses arasında sıkışmış, hareketsiz kalmış bir enerji var şu an. Olacağına inanılan durumlar var yıldızlar. Kimisinde de, ilişkisel bazda şu an anlık enerjisinde aileyle alakalı mevzular olabilir. Bazen de şöyle söyleyeyim, aile olma isteği baskın diyebilirim aklındaki kişiyle alakalı. Şimdi belki de Merkür Retrosu'nun etkisi de bu alanda çok net olabilir. Geçmişte söyleyemediği bir şey. Bu dönemde tekrar tekrar aklına geliyor olabilir. Güneş her zaman pozitiftir. Orijinal tarot destesindeki kartı hatırla. Güneş arkada parıl parıl parlıyor. Beyaz bir atın üzerinde bir çocuk şeyi var, arketipi var. Bu senden aldığı güneş ışınları, oh beni besliyor, her şey çok güzel, şefkat, ilgi, alaka, her şey çok güzel gibi düşün. Yani kötü olan bir şeyi güneş ışığı her şekilde parlatıyor, mükemmel bir uyuma getiriyor diyebiliriz. İşte bunlar böyle sanki uzaklaşma, sessizlik alanına geldiğinde bunlardan mahrum kaldığının farkında ama bir kurnazlık yaparak bu ilişkinin ahenginin bozduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu an üzerinde resmen böyle geçmişle alakalı güzel hatıraların yükü olduğunu söyleyebilirim. Bir yük olarak görüyor mu Mehtap abla dersen bence görüyor hayatım. Çünkü bu bir 3 kağıtla üste çıkmak istemiş olabilir. Yani seni alt etmek istemiş olabilir ama ve lakin şu an öyle bir fevri hareket ettiği için de bir şeylerin altında eziliyor diyebilirim. Minnettar olacağı yerde, sevgisini doya doya paylaşacağı yerde şu an, iç hesaplaşmasını yaptığını görüyoruz. Evet, tünelin dışında bir ışık varmış fakat, aklındaki kişi yaptığı, çıkarttığı arızalarla bu ilişkinin ahengini bozduğunu söyleyebilirim. Gel bakalım gururu mu yoksa korkusu mu daha aktif? Bir de ona bakalım. Değnek beşlisi. Ah, ah, ah. Yani direkt şu karta bakıp da zaten gurur diyebilirim yani. Duyu kartlarını da alalım. Vuslat. Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bir halt yiyor ve haltından dolayı da, pişman olup da sanki gururunu yedirip de geri adım atamıyor enerjisinde diyebilirim. Kamera açısının farkındayım ama düzeltebilecek pozisyonda değilim. Yani şurası biraz yamuk gibi gözüküyor. Ne olursun idare edin. Evet, şimdiki enerjiye baktığımda bir neydi bu? Evet mi, hayır mı, gurur mu, değil mi diye hani iç hesaplaşma yaptığımızda zaten kartlardan, duyu kartlarından diyor içe dönüş enerjisi, vuslat ve ödün vermesi gerektiğinin farkında olduğunu söylüyoruz. Ne oluyor? Çok hırslı, çok ince düşünüp de kırıcı konuşan bir karakter olduğunu görüyoruz karşıdaki kişinin. Acaba, ne olur hesap kitabını yapan bir insan. Yani bir mesafe, bir soğukluk, bir umursamazlık hali var ya, işte diyor ki yani, "Benim dediklerim olsun istiyorum." Evet, sevgide de, birliktelikte de bana biat edilsin diyen, sanki böyle, senin doğrularım bana net gelmiyor, doğru gelmiyor ama benim doğrularım daha baskın, daha, nasıl diyeyim, gündeme uygun bir şekilde. Birazcık böyle, bir korku da var fakat şimdi bana değnek beşlisi ve kılıç kraliçesi geldiğinde, benim doğrularım diyen bir enerjinin, baskınlığını verir. İlk önce, çatışmaları verir ve akabinde de, çatışma tutkuyu birazcık böyle söndürür enerjisinde ama alt notalarda yine, duygusallık, umursamazlık durumunu fazlaca,
piyasaya süren, böyle tevcid pilavı gibi birbirimizi seviyoruz. Sevmesek zaten, bir arada olur muyduk? Ben zaten seni seviyorum, sana sahip çıkıyorum, ilişkiye sahip çıkıyorum ama sen, işte, kendi kafana göre hareket ediyorsun. Birazcık böyle ilişkiye zarar verdiğinin farkına var diyen sanki böyle gururuyla hareket eden bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Yani bir zırh var. Zırhla alakalı, bir kırılma noktasını görüyoruz burada. Hani bir kurnazlık yapıyordu burada ama senin ilişkin, senin şefkatinle bir birliktelik var, bir istek var. Burada vuslat, özlem durumu, aile durumu, yıldızlar durumu, bilinç altyapısına baktığın zaman bu zırhı tutmasının, bu özlemi, içten içe büyüyen özlemi, sakinleştirmesinin imkânı yok. Bu zırh tutmaz yani burada. Aslında dediğim gibi belki de Merkür Retrosu burada devreye giriyor. Neden bu kadar uzakta duruyorum? Neden bana, böyle, nasıl diyeyim, yaklaşmıyor, samimi yaklaşmıyor? Belki sen de çekildin kenarıya, belki o da çekildi kenarıya. Böyle, bir iç hesaplaşma var, içe dönüşün durumu var. Bu cevaplar aradığını aslında bize söyler. Yani özlem içten içe büyüdüğü zaman artık böyle sorgulamıyormuş veyahut da, işte, ilgilenmiyormuş gibi olabilir ama alt notalarda baktığımız zaman gururun çok fazla, bu ilişkide baskın olduğunu söyleyebilirim. Yani bir bakalım iç dünyasında sakladığı şeyler neler? Bir de onlara bakalım. Tılsım üçlüsü, dünya kartı, ah yavrum benim, ve tılsım dörtlüsü. Kimi insan sevmeyi bilmiyor ya, vallahi bilmiyor. Yani tamam cimrilik mi dersin, durumlar mı, işte yardım istemeyi bilmiyor mu vesaire ama böyle kendini sanki kapatmış diyebilirim. Ama araya da bir dünya kartı getirmiş. Bu adam sıfırdan ya da bu kadın sıfırdan başlamanın, durumunda diyebilirim. O da nedir? Eee, Böyle sanki evlenmiş, boşanmış ya da, hayata yeniden böyle toksik bir ilişki yaşamış olabilir. Yeniden başlama isteği içerisinde olduğunu hissettiriyor. Sanki bu ilişki ona ödül mü, ceza mı? Bunu hesap ediyor. Geçmişten ders çıkartsın artık. Yani her ilişkide çıkar üzerine değildir ya. Vallahi billahi. Ay ne yapacağız? 2 tane çay ısmarladı diye sanki onun malını mülkünü mü yedi? Biz de istediğimiz zaman istediğimiz yerde çayımızı kahvemizi içeriz canım. İşte zaman kazanmak için, güç kazanmak için kendini böyle geriye çeken bir durum var burada. Bir mesafeli durum var. Ya aslında iç dünyasının kapısını aralıyor ama duygusal olarak çok yoğun, bambaşka bir yerde. Tam anlamıyla böyle, sen duygusuz gibi hissetsen de bu zaman kazanmak için, böyle, ilişkinin veyahut da, birlikteliğinizin şifalanması için böyle bir beklenti içerisinde. Belki bu kişinin takıntıları var diyebilirim. Kendisiyle çok gurur duyuyor diyebilirim ama bir fırsat kolluyor sanki. Yani, senin ona yapabileceğin bir yardımla ilerleyebileceğini düşünüyor diyebilirim. Dışarıdan cimri gibi gelebilir ama seni kaybetmekten fazlasıyla korktuğunu söyleyebilirim. Bu da nasıl bir durumdur? Seni kaybetmemek için, eee, yani, zoraki ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Ya, işte, şimdi bayağıdır görüşmedik, bir mesaj atayım, bir gönlünü alayım, lütfedip de tabii sağ olsun. Ne zaman görüşmedik, bir yemeğe çıkartayım. Hani, lütfedip de yine farkındaysan. İlişki bu kadar, soğumuş bir alanda ki aslında şu anki kartların durumuna baktığında hep bir kurnazlık enerjisi şey yapıyor ve ayrılma tehdidi çok fazla var bu ilişkide. Kendi dünyasında eğleniyor mu Mehtap abla dediğin zaman aslında çevresiyle de çok fazla takılmıyor. Bir negatif bir enerji durumu var. Kendini diyorum ya bir izolasyon durumuna almış. Herkesle çatışıyor. Herkesle bir endişeli bir sohbeti var bu kişinin ve dış faktörlere karşı da kendisine kapatmış diyebilirim. Hayatında çok eğlendiğini söyleyemem bu kişinin ya. Ama diyoruz ya bu Merkür Retrosu bu kişiyi fazlaca vurur. Çünkü gururu yerden yere vurur. Öyle bir enerji. Bakalım bu kişinin aklındasınız. Zaman kolluyor bu kişi. Gücünü yeniden, alabilmek için bu kişi belki
Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mehtap abla kimin derdi yok ki? İşte doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası, evin kirası vesaire şunlar bunlar. Bu kişi sanki böyle şu an gelen kolektif enerjiden bahsediyorum. Sanki emeklerine bakıyor ama ne senden kopabiliyor, ne gidebiliyor, ne de tam içeride olabiliyor. Ama bu kişi kışın uzaksa yazın daha yakınlaşır. Ben sana söyleyeyim. Eğer aklındaki kişinin böyle parayla, maddiyatla alakalı sıkıntıları varsa ki sen de bunun farkındaysan, tatlım bunlar yavaş yavaş ilerleyen şeyler ama iç dünyasına sakladığında bu, dünya kartı boşuna çıkmaz. Tamamlanma düşüncesi içerisinde olduğunu bize bas bas bağırır. Ama bu diyorum ya, bir Merkür Retrosu döneminde bu kişiye pişmanlık duygusunu çok fena vurur ve bahara, nisan zamanı içerisinde daha güçlenmiş bir şekilde, pişmanlığını kabul etmiş bir şekilde, nerede kalmıştık, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek isteyen bir enerjide hareket edeceğini söyleyebilirim. Peki, yani şöyle bir bakalım. Birazcık daha böyle net bir şekilde gelelim. Sana karşı gerçekleri neler bu kişinin? Bir de ona bakalım. Ne oldu? Kılıç yedisine attı direkt. Böyle bir sarsılma durumu var. Ay bu kişi seni bir ihanetle, bir kaçamakla, bir şeyle böyle üzmüş, yaralamış olabilir fakat dengelenemediğini söyleyebilirim. Ay, bu kişi gerçek anlamda çok üzmüş olabilir seni. Yani sorumsuzca bir davranış diyebilirim ve şu anki durumunda aranızdaki durumun, bağın çok daha güçlendiğini söyleyebilirim. Yani bir belirsizlik varmış sizin aranızda ama senin sanki affetmene bakacak bir duruma bağlı sanki ilişkinizin ilerleyip ilerlememesi. İşte güven, mutluluk. Hadi şu üstteki kartı alayım. Aşk. Hoş geldin. Hoş geldin. Sana ait bak karşı sana ait düşüncelerine baktığımda hayatım o duygu net. Bu kişi bir nane yemiş ama bunu da bastırmaya çalışıyor, bastıramıyor. Sadece geri çekilmekle bir kaçma enerjisiyle bu olayın üstünden gelebilirim zannediyor ama senin hayatında birilerinin olup olmadığını da merak ediyor. Çünkü dengeyi bozan kendisi olduğunu söyleyebilirim. Denge ne oluyor? Başkalarının ilişkilerine, sokma akılla hareket eden bir karakterin enerjisini verir ve her ne kadar elinde böyle kupalar olsa da kupalar neyi temsil eder? Duyguları, hisleri, iç duyguları, hayalleri, biraz yengeç, akrep, balık enerjisini de verir bu alanda, ve şöyle söyleyeyim, bunlarla alakalı bir dengeye gelmek istediğini de söyler. Başkasının dediğim gibi düşünceleriyle hareket ediyor olabilir ama böyle dışarıdan çok rahat, hiçbir şeyi, takmayan, çok nazik biriymiş gibi gözükebilir. Dengeli bir ilişki varmış gibi gelebilir ama ne oluyor bu? En başta kılıç yedilisi hayatım. Burada bir kavga, bir sahtekarlık, bir üçkağıt olmuş, bir maddi kayıp olmuş olabilir. Senden bir, para borç almış olabilir. Utanç verici sırların ortaya çıkması olabilir. Bundan dolayı sana karşı gerçeklerine baktığında kendini çok pişman bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Gerçek duygular bastırılamaz canlarım biliyorsunuz her zaman su üzerine çıkar. Hep çıkmıştır, her zaman çıkar. Bu Merkür Retrosu'nun enerjisi belki odur. Şimdi o beklerken senin hayatını çok fazla merak ediyor. Yani mutluluk, güven, aşk durumunda. Evet, karşındakine karşı, aklındakine karşı belki, artık bir soğukluk yaşıyor olabilirsin. Artık ben ne olursa olsun sadece neşe, sadece, huzur hayatımda olsun istiyorum diyorsan karşıdaki kişi bunun gerçekten iç hesaplaşmasını yaşıyor hayatım. Yani bazen de en büyük motivasyon kaybetme korkusudur biliyorsun. Bu karşıdaki kişi de bunu çok yaşıyor diyebilirim ama bunun yüzsüzlüğü çok fazla. Bu tıpış tıpış tılsım beşlisi gibi gelir, çaresiz
belirsizliğiyle gelir. Senden destek arayışını bulabilmek için gelir. Böyle bir gerilim, bir çatışma vesaire gibi durumlar yaşamış olabilir. Yanlış seçimler yapmış olabilir ve senden yardım isteyebilir. Kolektifin bir yarısında şunu çok yaşayabilirsiniz Merkür Retrosu'nda. Bir aracı vasıtasıyla bu ilişkiyi tekrardan alevlendirmek isteyebilir. Bunu unutmayın, yazın kenara ve bu kişinin şu süreç içerisinde Mart'ın ikinci haftasına kadar pardon bu takındığı maske düşer ve araya birilerini sokar. Ya senden haber alır ya da araya birilerini sokup da bu ilişkiyi tekrardan gündeme getirmesi için bir hamle içerisinde bulunur. Ya de bakalım, adım atıp atmayacağına da bir bakalım. Ne durumda? Evet, değnek kraliçesi. Tılsım dokuzlusu. Tılsım aslında çok fazla tılsım gönderdi ya. Ne bu böyle? Oğlak, Boğa, Başak enerjisi mi bu? Çok fazla böyle tılsımlardan geldi. Böyle bir fırsatı kolluyor, kovalıyor. Hani ben bak hala çok iyiyim, hala böyle yerimdeyim, hani böyle gücüm yerinde, maddi durumum yerinde, böyle şovunu yapan bir durumda. Ama en başında ne oluyor burada? Değnek kraliçesi bir şekilde flörtöz durumuna gelir hayatım. Yani bir şeyleri kullanarak adım atma potansiyeline gelme durumu olabilir. Aslına baktığında çok güzel bir enerji var. Seni de çok güzel, inceliyor diyebilirim. Havadis zaten geldi. Havadis geldi tatlım, geldi. Mucrimiyet. Şimdi olması gerekenden çok daha yavaş adımlar, çok daha yavaş diyaloglar olabilir. Fakat bu bir pişmanlıktan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Beklenmedik bir an, beklenmedik bir mesaj, beklenmedik bir tesadüf karşılaşmayla bu ilişkinin bir adım ilerleyeceği yerde bu sanki çok uzun düşünüyor ve her şeyin bütün sihrini bozuyormuş gibi gelebilir. Ama, bir karar noktasına gelmesi gerekiyor. Yani, böyle tam adım atmadı ama, bu adımın tam eşiğinde enerjisel olarak. Engel çıkaran yanı iletişim tıkanıklıkları bu durumda. Aslında, bu Merkür'ün retrosu veyahut da, ilişkinizin kıvamı, yoğunluğu, karşı tarafın rahat bir şekilde cesaret ettiği veya edemediği noktaları böyle su yüzeyine çıkartıyor olabilir. Net okumaya çalışmak lazım aslında bunu. Bu dönemde ondan bazı, şeyler alabilirsin, mesajlar alabilirsin, yani sinyaller alabilirsin. Profil resmini değiştirir, ya da kapatır ya da farklı, böyle gönderiler paylaşıyor olabilir. Bunlar senin nabzını yoklamakla alakalı olabilir. Söylemek ister ama söyleyemez. Yani şu satır aralarına bakmak lazım. Çünkü burada bir havadis enerjisi çok fazla var hayatım. Yani iletişim kurma isteği yoğun bir şekilde baskın bu alanda ve bundan dolayı da bu kişinin şu an iyi bir analiz durumunda olduğunu söyleyebilirim. Evet, bakalım yaklaşan enerjilerde neler var? Bir bakalım, hani, adım atacak mı, atmayacak mı? Tamam, eşikte ama, inceleme durumu çok fazla ama buna en çok da ego engel oluyor Mehtap ablacığım. Evet, dedik ya zaten bir gurur fena halde var. Tılsım sekizlisi tılsımlardan gelmeye devam ediyor ve kılıç kralı. Ah, çok stratejiktir. Ah, duyguları sınırlayan bir karakterdir ve, şöyle söyleyeyim, kendisini böyle üst konumdaymış gibi hissettiren bir durum var ama bu kişinin yakın zamanda sana bir sinyal vereceğini görüyorum. Doğrudan "Seni özledim." demeyebilir ama, atıyorum artık bazı şeylerle yüzleşmiştir ve senin kıymetini bilmiştir. Yani yüzleştiği şey de bu yalnızlık olabilir, sana söyleyeyim. Ay.
Ve bakalım kararsızlık, yani Kılıç Kralı'nın duygularını anlatan tüm duygu kartları çıktı aslına bakarsan. Bu dönem gerçekten, özlem duygusu çok baskın. Senin ona ne kadar yardım ettiğinin enerjisi çok baskın. Oğlak enerjisi çok baskın bu alanda. Yani özverili bir durumda ama Oğlan birazcık diyoruz ya, sorumluluk almaktan biraz kaçan, dışarıya farklı gösteren bir durumu var. Satürn az çok etki yapar burada. İnsanın sabrını zorlayan bir durumdadır. Maddi değerler çok fazla ön plandadır. Zaten tılsım enerjilerinden de çok kartlar geldiği için ne oluyor burada? Bir şeyler öğreniliyor. Öğrenme durumunda kendisini de çok sıkıyor. Artık böyle alan o kadar çok daralıyor ki seninle yaşadığı ilişki de otomatikman sıkılıyor, böyle daralıyor, alan daralıyor. Ama bu süreç bir ilişki durumunda açılıma doğru gider. Çünkü ne kadar sıkışırsa ilişki, bir, nasıl diyeyim, yayılım yapar ve ya iyi ya da kötü artık netleşeceği noktaya doğru yavaş yavaş ilerler. Sana bir şeyler hissettirmeye çalışabilir. Bak kendini, toparla, biraz bana uyumlu ol. Ben sana çok, şefkat dolu, şefkatli, ay hayatımda demek ki yoksa bu kelimeyi de telaffuz edemedim. A! Hâlbuki ben çok şefkatli bir insanımdır. Allah Allah. Yani, böyle, duyguları zorlayan bir durumda olunca da karşı taraf ne oluyor? Kendi duygularını artık yavaş yavaş süzüp senin duygularını da yavaş yavaş almaya başlıyor. Yumuşama var. O sert zırh durumu, o böyle soğuk mesafe durumu yavaş yavaş kırılıyor. Çok net bir şekilde eski bağlar, eski duygular, eski özlemler daha çok yüzeye çıkıyor gibi görünüyor hayatım. Bir temizlik dönemi var anladığım kadarıyla. Neyin gerçek, neyin ego olduğunu netleştirmeye çalışıyor karşıdaki kişi. Şimdi bir bakalım rehberlik olarak ne verecek kartlar, ne mesajlar verecek? Şuraya bir 5 kart alalım. Aşıklar. Ya, özlemişsinizdir bu kartı. Yani Merkür Retrosu sadece o tarafa mı? Sana da ekleniyor. Bak rehberlik deyince hemen attı kartlar kendilerini güzel güzel. Ya, bayılıyorum bunların enerjisine. Değnek yedilisi. Neyle mücadele ettiğine dikkat et. Neyle mücadele ettiğine dikkat et. Sana da çok değneklerden cevap geldi. Neyle hareket ediyorsun? Motivasyon noktan ne? Eylemin ne? Tutkularınla mı hareket ediyorsun yoksa karşı tarafın duygularından, yola çıkarak mı hareket ediyorsun? Enerjisi çok fazla farkındaysan. Aşıklar kartı ikizlerin uyumudur aynı zamanda. Hava elementinin artık sabırsız, aceleci olan ve, birazcık böyle ben de gözükmek istiyorum diyen, bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle, net bir kendine bir adım at biliyorum, çok zor ama o adım atsın, o hata yaptı, o açıklasın diye böyle, hani, tartışmalar yaşayabilirsin iç dünyanda. Haklısın. Eğer, karşı taraf, erilse ki artık erili dişili kalmadı. Artık tek cinsiyetten bahsedebiliriz. Mehtap Hanım, tarafım cinsiyet yok. Yok tatlım, asla yok. Ama, %82'lik bir kısım izleyenler hanımlar olunca, beyleri birazcık böyle evet kenarıya doğru alabiliyoruz. Erkekler de aynı düşünceler içerisinde oluyor. O adım atsın. İşte benim kıymetimi anlasın. Onun da burnu sürtülsün. O duvarlarını indirsin. O adım atsın. Yani birazcık sen de açık olabilirsin. Karşı taraf sinyal verdiğinde o sinyali görmezden gelme. Çünkü merkez kartımda aşıklar kartı var. Bu bir zayıflık değil. Bu bir olgunluktur. Şimdiye kadar hep ben yaptım Mehtap abla. İşte hep ben anlayış gösterdim. Alma verme dengesini tatlım. Her zaman danışmanlıklarda şunu söylüyorum. Karşı taraf müneccim değil. Karşı taraf senin duygularını bilemez. Ben bunlarla uğraşıyorum. İşte, atıyorum taşınıyorum, atıyorum hastane durumlarım var, atıyorum işte bilmem ne yapacağım, şunu yapacağım. Beni bir kere aramadı. Aramayan bir insanı arar hale getirmek için
Küçük sistemler etmeyi ne olursunuz öğrenin. Bu Mehtap abla tavsiyesi. Tavsiyeye ihtiyacı olmayan çıkabilir. Kartları seçeceğiz ama yapacak bir şey yok. Küçük tatlı sistemler yapmayı ne olursunuz bilin. İnsanlar çok otomatikleşmiş. Tatlım, benim yardıma ihtiyacım var. Hani şu kavanozun kapağını açamayanlar var ya, biraz stratejik olarak öyle olmaya başlayın. Çünkü kadınlarımız gerçekten çöpü kendileri atıyorlar, ekmekleri alışverişi kendileri yapıyorlar. Hani hayat o duruma getirdi bizleri. Hem kalplerimiz kırgın hem de hayatlarımız zor. Ama yükler için o kırgınlığı, o yas durumunu paylaşmamız gerekiyor. Biliyorum sen de yoğunsun ama şu konuda ihtiyacın var. Ne olursun. Bu senin gururunun yerle bir olması değil. Bu ilişkide iletişimin sağlıklı olmasıyla alakalı önemli noktalardır. Cimrilik yapma, duygu cimrisi. Erkek ya da kadın der ki o zaman benim bunun hayatında bulunabileceğim bir alan yok. İşte ampulü de o değiştiriyor, kavanozun kapağını da kendi değiştiriyor. İşte şunu bunu bozulduğunda onu da tamir ediyor. Bana ihtiyaç yok ki diyecek adam. O zaman diyecek ben de kendi hayatıma bakayım. Tamam o olsun ama kendi arkadaşlarımla, kendi ailemle, kendi zevklerimle o zaman vakit geçireyim. Yani akşamdan akşama arada sırada onunla görüşürüm. Enerjisi bak kartlarda da zaten o var. Her iki taraf böyle yıllarca ilişkilerini zedeler. Hiçbir şey olmamış gibi de devam eder. Bunlar sağlıklı değil. Şimdi geldik Merkür Retrosu'na. Baktığım zaman, eee, 2 tarafın da dediğim gibi enerjisini görmezden gelmeyin. Mesajlar gelebilir, cevaplar, işte, vereceğim diye kendini şey yapma. Ani cevap verme. Önce bir nefes al ama o mesajı da görmezden gelme. Bu dönemde gelen iletişimler genellikle çok derin bir iç hesaplaşmanın ürünüdür. Hafife kesinlikle almayın. Ani patlamalar yapmayın. İlk önce bir bakın, büyük resme bakın. Sen ne oldu? Mesaj attın, ne oldu? Burnun sürtüldü, değil mi? Ya bunu 3 gün sonra söyle. Hemen o gün değil. O gün mesajlaşın, bir tadını çıkartın, bir dağıt o negatif enerjiyi, ondan sonra diyaloğu kurun. Ondan sonra negatifi düşünün. Bakarsın belki senin de ani öyle bir patlaman varmıştır, gazın varmıştır. Belki geçmiştir bile, anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri artık eski karakteriniz gibi, tepki vermeyin. Çünkü 2026'nın enerjisi bambaşka. Önce ben diyoruz ama önce ben dediğimiz noktada da karşıdaki kişinin aynalamasını yapıp da, ilerlememiz gerekiyor. Yoksa gerçekten aynı tas, aynı hamam ilişkilerde devam eder. Ya ilişkinin iplerini elinize alacaksınız ya da ilişkinin aynı o şekilde devam etmesine izin vereceksiniz. Ne olursa olsun ilk önce siz, ilk önce karşı taraftan ne bekliyorsunuz? Bunları kalp kırgınlığınız, hevesiniz kaçmış olabilir veyahut da onun alfa olmasını bekliyorsunuzdur ya da siz alfasınızdır, size biat etmesini istiyorsunuzdur. Bunları küçük küçük şeylerle anlatabilirsiniz diyorum. Evet. Hanımlar beyler biraz konuyu uzattık kusura bakmayın ama enerji gerçekten çok kolektif enerji harika bir durumdaydı. Ben de kaptırdım kendimi. Evet, baktığımızda iç hesaplaşmalar çok fazla. Ne olursa olsun dediğim gibi önce siz. Siz önemlisiniz. İçinizde ne taşıyorsanız bu doğru enerjidir ve her zaman gönlünüzün ekmeğini yiyiniz. Ha, bu arada yorumlarda küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Burada 3-5 kişiyiz. Hepimiz birbirimiz için, güzel zamanlar geçirebilmemiz için destekliyoruz. Saygı çerçevesini aşmamaya dikkat edelim. Yorumlarda bazı şeyleri, görmüyorum zannetmeyin. Ben size çok saygı duyuyorum. Videolarda aşkım, tatlım, işte canımcım
diyor olabilirim. Şahsi bir şey değil. Eğlenerek samimi bir ortamda, zaman geçiriyoruz. Bunun tadını çıkartın. Sonrasında kimse problem, yaşamasın, yani tedirginlik yaşamasın yani. Ben de böyle ruhsuz, evet, adalet kartı geldi, yalnızlık kartı geldi, canım demiyorum. Böyle ruhsuz bir açılım yaparsam çok keyifsiz olacak. O yüzden ne olursunuz akışı bozmayalım, kolektif enerjide herkes sevgi, saygı sınırı içerisinde devam etsin canlar. Çünkü benim için çok kıymetlisiniz. Sizin yorumlarda, kullandığınız cümleler benim enerjimi gerçekten çok etkiliyor. Hadi bakalım, aklındaki kişiye odaklan. 3 tane kart alacağız. Bakalım senin için ne düşünüyor ve bu açılımın özetini verecek diyebilirim. 3 tane kart seçeceğim. İstersen üçünü birden seçebilirsin. İstersen birisi biri için, bir tanesi biri için seçebilirsin. O senin bonkörlüğün diyelim ve ona göre mesajlarını alacaksın. Odaklandıysan 1 numarayı seçenler. Siyah beyaz fotoğrafı gülüşünle renklendirirsin sen. Ay, nasıl bir aşık bu. 1 numarayı seçenler, oyum size. 2 numarayı seçenler, duygusal olarak yoğun bir dönemden geçiriyorum. Ay, bunun daha derdi bitmez. 2 numara, 3 numarayı seçenler, seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim. Vay, inşallah 1 ve 3'ü seçmişsinizdir. Gerçekten kolektif açılımın özetini yaptı bu güzel kartlar. Sizi çok seviyorum. Çok kıymetlisiniz. Dediğim gibi güçlü olmaya devam, pes etmeyin. Hoşça kalın.